büyük hüzünlerin kentindeyiz. İl başkanlarımızı, yöneticilerimizi cinayetlere kurban verdiğimiz bir kentteyiz. Şöyle bir bakınca 2 yıl önce aramızda olan, desteğini benden hiç esirgemeyen Altan Öymen'in resmini görüyorum. Allah gani gani rahmet eylesin. Güney kardeşimi görüyorum. Akhisar Kadın Kolları Başkanımız Emine ablayı görüyorum. Ve Ferdi Zeyre'yi, Ferdi kardeşimi görüyorum resimlerini. Bir yanda bu büyük acılar var. Bir yanda geçtiğimiz 2 yılda yaşanan her şey var. 24 Eylül 2023 günüydü. Bu salondaydık. Yarışıyorduk. Daha iyisini biz yaparız diyorduk. Maalesef 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden mağlubiyetle ayrılmıştık. Seçmende büyük bir duygusal kopuş vardı. Öğretmen evine giden öğretmenlerin sayısı azalmıştı. Emekli öğretmenler öğretmen evine çıkamayacak durumdaydılar. Gidip de bir şeyler konuşmak istemiyorlardı. Karşıdan gelenin yüzünüze bakmadığı, gözünü yerden kaldırmadığı bir umutsuzluğun içinde, büyük bir duygusal kopuşun içindeydik. Ve o süreçte arkadaşlarımızla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi değişirse Türkiye değişir dedik. Hep birlikte bir yola çıktık ve o günkü il kongresinde adayımız Ferdi Zeyrek'ti. Halen daha bugün sabahleyin Besin Başkanı onu söyledim. Halen Manisa'nın son seçilmiş il başkanı Ferdi Zeyrek'tir. Bu salondan Ferdi'yi il başkanı seçerek çıktık. Biz de bir de bu salondan yılların mücadelesini, zaman zaman kavgaları, tartışmaları, üzüntüleri bir kenarda bırakıp Manisa olarak tek yumruk olarak çıktık ve dedik ki biz buradan sonra Manisa'yı değiştireceğiz ve Türkiye'yi değiştireceğiz. Ferdi benim genç yaşlarımızdan beri birlikte hayal kurduğumuz, hayallerimizi birlikte gerçekleştirdiğimiz bir kardeşimiz. Ve hep beraber o il kongresinde Ferdi il başkanı olduktan sonra benim genel başkan adaylığım için hep birlikte yollara düştük. Sayın Divan Başkanımın kısaca hatırlattığı gibi. Ve o süreçte Manisa'da bila istisna kim varsa biraz önce salona gelirkenki coşkulu karşılama gibi bizi coşkuyla uğurladılar, arkamızda durdular. Türkiye'nin dört bir yerinde ellerinin erdiği yere, nefeslerinin yettiği yere benimle birlikte koşturdular. Kurultay salonuna girdiğimizde böyle burada olduğu gibi arena salonunda bir tur atıyoruz. Bir miktar turladıktan sonra karşıda İstanbul delegasyonu var, kalabalık. Özgür Başkan gösterdi, dedi ki başkanım işte İstanbul orada dedi. Hakikaten İstanbul belki 800 kişiyle salonda büyük bir destek veriyor. Sonra köşeyi döndük. Orada 2500 kişiyle Manisa vardı, siz vardınız. O sırada arkamdan Ferdi'nin sesini duydum. Özgür Çelik Başkan'a dedi ki aha bu da Manisa abi nasıl olmuş dedi. O gün il başkanı olarak Ferdi Başkan'la beraber il başkanı olarak bana sahip çıktınız ve o günden sonra hep birlikte daha büyük hayallere inanmaya başladık. Çocukluk hayalimizi gerçekleştirmeyi, memleketimiz Manisa'yı değiştirmeyi kafaya koymuştuk. Ben birçok yerde anlatıyorum. Bir kez de grup toplantısında anlattım. O hikayeyi çok sever Ferdi. Duyar duymaz ayağa kalkmış. Şimdi
2-3 gecede bir o videoyu izliyorum. Ben anlatırken arada o söylüyordu. Diyordu ki abi çok güzel anlatıyorsun, bir daha anlat be diyordu. Baktım salonda görünce bir daha anlattım. Ayağa kalktı, sonra etrafında belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız ayağa kalktı. Hikaye şu, diyorum ki orada biz bu gördüğünüz arkadaşlarla, şimdi bütün Türkiye'ye söyleyeyim, bu gördüğünüz arkadaşlarla, bu salonun tamamıyla, bu şehirde %6 da aldık, %60 da aldık. 2009 yılında adayımız rahatsızlanıp hastanedeyken seçimlere az bir zaman kala, 40 gün kala bana Sayın Genel Başkanımız, rahmetli Genel Başkanımız Deniz Bey Manisa'da aday olmamı söyledi. Dedim ki Genel Başkanım çok gecikildi. O seçim kaybedildi. Son seçim Manisa'da bizim aday %6 oy aldı zaten. Orası alınmaz. Bana dedi ki Manisa'yı alacaksın. Bugün değil ama bir gün Manisa'yı sen alacaksın. Şimdi git partinin bayrağını eline al, bırakma. Bir gün alacaksın. Manisa'yı bir gün aldık ama belediye başkanı olarak ben alamadım. O aldı demiştim. Nerede Ferdi? O aldı. İyi günümüz oldu, kötü günümüz oldu. Yarıştık, tartıştık, barıştık ama en sonunda öyle bir barıştık, öyle bir kol kola girdik ki 6 aldığımız, 14 aldığımız, 19 aldığımız, 23 aldığımız, 29 aldığımız şehirde %60'ı aldık. Kimseyi dışarıda bırakmadan, kimseyi bu sevinçten mahrum etmeden, kazandığınız bir günün ertesinde artık kaybeden bırakmadan yürümeyi öğrendiğimiz gün biz Manisa'yı ve aday gösterdiğimiz ilçelerden Demirci ve Selendi dışındaki bütün ilçelerimizi ve büyük şehrimizi 15 belediye başkanı seçtirerek kazandık. O günden beri halen daha bu büyük gururu, bu büyük sevinci hep birlikte yaşıyoruz ama bir şeyi gerçekleştiriyoruz. Türkiye'ye de bunu taahhüt ediyoruz gelecek için. Geçen seçimin galibi, kazananı bizdik ama Manisa'da kaybedeni olmayacaktı. Zaten yüksek bir oranlarıyla seçilmişti Ferdi Zeyrek ve bütün belediye başkanlarımız. Kimse niye oy verdim bunlara demedi, pişman oldum demedi. Ama oy vermeyeni pişman edecek bir süreci hepimize yaşattılar, yaşatmaya devam ediyorlar. Ferdi'nin anısı önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum. Onun emanetini teslim alan il başkanlığında İlksen Özalper'e ve bütün ilçe başkanlarımıza, geçmişte görev yapan, şimdi görev alan, yönetimlerde olan, yönetimleri destekleyen ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya, ekibine, bütün belediye başkanlarımıza, yürekten teşekkür ediyorum. Önümüzde geçen Haziran'da bir yol vardı hepimizin önünde. Ya kahrolacağız, üzüleceğiz ya da ayağa kalkacağız ve Ferdi'nin hayallerini, ortak hayallerimizi, Türkiye'nin hayallerini gerçekleştirmek için güçlü adımlarla yol yürümeye devam edecektik. O günden bugüne büyük bir kararlılıkla, cesaretle, vefayı da bir yana bırakmadan ama esas sorumluluğun bu kente hizmet etmek, esas sorumluluğun bu partiyi ayakta tutmak ve iktidar olmak olduğunun bilinciyle çalışıyoruz. Bugün herhalde 3'ü hariç Türkiye'deki bütün il kongreleri tamamlanacak. Ben elbette Manisa'da ve öğleden sonra İstanbul'da olacağım. O yüzden Manisa biraz erken başladı. İstanbul biraz bekleyerek başlıyor. Kendi memleketimde ve İstanbul'da bulunacağım. Çarşamba günü de ilk kez kazandığımız, henüz ziyaret edemediğim ve bugün ilk kez büyük tam kurultay delegeleriyle 600 kişiyle il kongresini yapacak olan Kastamonu'ya giderek, yani bir İstanbul, bir kendi memleketim, bir de Anadolu'dan bir ilin kongrelerine katılarak bu süreci tamamlayacağız.